Hello. Member of Parliament Nice meeting you. from Turkey. Pleasure. Hi, Mr. Mayor. Recep Özkan. I am the political person of the Pleasure. Hi, Aslı. Hi. Hello. But of course, there is a question of refugees that I think that we've got quite a lot to learn, because Turkey now is number one in the world when it comes to accepting refugees, and we are number two. This is the statistics. So of course, there's quite a lot we can talk about. But generally, more than this, for us here in Poland, Turkey is a very important partner. Always has been. Historically, I'm not going to go back to the old times, but I mean, we have a soft spot for Turkey, and I think that there's a great potential in our friendship. Especially with us, you know, we are with the mayor in a similar political situation, which of course also adds to the feeling of proximity, because I think that we are dealing with the very similar problems. We are dealing with the challenges as capital cities that most of the cities in Europe and elsewhere have to deal with, like climate change, like congestion, like equality, and now of course refugees and integration of refugees. But at the same time, we are operating in very difficult circumstances, because we are both members of the opposition, which is not loved by our central government, to put it mildly. And I think that this also adds to our common understanding. And of course, you know, there are cities and countries very similar to ours, like Hungary. But even if there are better relations between the mayor of the capital city and the central government, usually they're quite tense anyhow. You know, so of course you cannot compare this situation in France, for example, but I can attest to you that the relations between Anne Hidalgo and the president are quite tense. Similarly, when we talk about London, you know, Sadiq Khan has a pretty difficult relationship with the central government. So even if we're talking about full democracies, that there are some problems, and of course our situation is much closer. So thank you very much for coming. We will go, and we will show you, you know, this reception center for refugees. Yeah. I mean, now the situation is much calmer than it used to be 2 or 3 weeks ago when we had a peak, because then 30,000 people coming to Warsaw every day. Every day. And then, of course, many of them were leaving Warsaw, but many of them were staying. So we have 300,000 people in Warsaw alone, in just one city. And of course, you know, you have your own experiences spanning decades of dealing with migration and integration. For us, it's a pretty new problem. And we were, when I was in government, I was Minister of European Affairs. So you will see groups of people walking around, but they look like tourists, sort of looking around, you know, and so on. Or they're with their families, or they're with Polish families. So for example, I see my neighbor going out not with 2 kids, but suddenly with 4 kids, who are Ukrainian, and they just go on the playground and play. A small one, where we were giving information, food, drinks, and medical help, and then we decided to set up Norwegian refugee camp. We decided to open this big center so that people can come, you know, register, eat, rest a bit, and then go on a train to a different place. So as I said, you know, this is where people can come for just a few hours and rest. And of course, you know, kids can play, and like the basic formalities can be done here. And also there is a kitchen, and they can get basic medical help in the other tent. And usually when a train comes, this is full. And of course there are facilities for kids, there are facilities for dogs and cats, anything you need. And then we sort of have like a first conversation with those guys. You know, what do you need? Do you need an accommodation somewhere else? Then they can rest here, or go to a second tent where they can sleep for a day or two, because we have better accommodation. If they need longer, so then they send them to elsewhere to Poland. Or at the beginning, the first days of the conflict, maybe a few hundred people were using our info points because they were... Извините, я буду говорить по-русски, потому что я не говорю по-украински. Куда вы приехали? Все в порядке? Хорошо. Остаетесь в Варшаве? To jest mer z Istanbulu, który przyjechał na Polskę. Дякую.
Yesterday it was about nine. W Warszawie, która pracuje z in dziećmi, Warsaw that's been working with children, głównie z dziećmi na ulicy, streetworkerzy, pedagodzy ulicy, mostly with street children, so they're street workers Ale- and doing pedagogy on the street. Tutaj mamy zupełnie nowe zadanie, docieramy do dzieci, które przeżyły traumę, uciekają przed traumą. But here we have a completely new task, and we are working with children who've lived through like massive war trauma and are running away from the war and trauma. I zarówno w tym miejscu, jak i w ośrodkach, dużych ośrodkach, które są na terenie Warszawy, And equally here on the spot, as well as in big mass shelters that are located all around staramy Warsaw, się dzieciom dawać zabawę, animacje, we are trying to give children a serious fun, some play, animation, ale też arteterapię, but also art therapy, która powoduje redukcję stresu związanego z traumą. which reduces the stress of trauma. I będziemy Państwu wracamy. І вони найкраще нас розуміють, тому що в Турції є багато біженців з Сирії і Іраку. What's your name? Jak ma Pani na imię? Як вас звати? Anna. Так, Which city? Z którego miasta? з якого міста? Коростишів між Житомиром і Києвом. Your From Porostation next to Żytomir. Mochka. This is their Он там внук ще другий є. Granddaughter. Yes. How old? Ile ma lat? Доця пішла. Wnuczka, nie granddaughter. Granddaughter. Your daughter's daughter. Дочка з нами теж. Yes, І daughter's ще один daughter. внук, ще один внук. And And this is another grandchild as aha. well. We feel you. Naprawdę czujemy, że Państwo Справді відчуваємо, що ви відчуваєте. We understand. Thank you very much. And this is a very important day for us that our friend, the mayor of Istanbul, came to Warsaw because we have been collaborating quite closely on very different issues. We started collaborating on questions such as fighting climate change and, of course, inequalities in big cities. But now, in the face of the biggest refugee crisis in this part of Europe, we've got quite a lot of experiences to compare. So thank you very much for coming, and that we can actually keep on cooperating on those very difficult and important issues. Thank you. Sayın Başkan'la biz çok yakın bir dostlukla çalışıyoruz ve ta ilk baştan beri birçok konuda işbirliği içerisindeyiz. Beni ziyarete gelmişti ve tebrik etmişti. O günden beri çok sıkı bir diyalog içerisindeyiz. Aslında ben iadeyi ziyarette bulunacaktım ama bir Covid süreciyle beraber bunu yapamamıştık. Ne yazık ki bugün Sayın Başkan dostum Rafal'ın yanına ne yazık ki bir savaşta yardım etmek için, destek olmak için geldik. İstanbul halkı adına, 16 milyon İstanbullu halkı adına, Türkiye adına ve ülkemiz adına savaşa karşı duruşumuzla, barışa olan tutkumuzla burada mağdur olan başta çocuklara ve annelere destek olmak adına hazırlık yaptık. 12 tır gönderdik bu hafta. Bunun 6'sı Köstence üzerinden Odessa ile işbirliğimizle, ikisi de kardeş şehrimiz, işbirliğimizle o bölgeye gönderdik. Diğer 6 tırımızı da Varşova'ya Sayın Başkan'la beraber planlayarak gönderdik. Burada çok değerli bir organizasyon yapıyorlar. Çocuklara, kadınlara, annelere, hatta o gelen insanların canlılarına, köpeklerine, kedilerine varıncaya kadar iyi bir insani yardım organizasyonu içindeler. Ben hem Varşova Belediyesi'ni, başkanlığı ve bütün buradaki gönüllüleri de o anlamda tebrik ediyorum. Bu diyalogumuz devam edecek. Kendileriyle konuşacağız. Bundan sonra da neler yapabiliriz, neler konuşabiliriz hem ülkemiz adına, milletimiz adına hem İstanbul adına bu konudaki işbirliğimiz devam edecek. Savaşın son bulmasını diliyorum ve barışın var olmasını diliyorum. Savaşı birileri başlatabilir ama barışı hep birlikte inşa etmeliyiz. Sözü tam da burada geçerli diye düşünüyorum. İnşallah barış içerisinde bir Avrupa, bu savaş Avrupa'ya hiç yakışmadı. Bir an önce bitmesini diliyorum. Son olarak şunu söylemek isterim. 2.800.000 civarında burada
burada sığınmacının olduğunu yetkililer bildirdi. Bunun büyük bir kısmı 400 bine yakın Varşova'da uğraş içerisindeler. Türkiye'de biz bu süreci yıllardır yaşıyoruz, bu acıyı da görüyoruz. Dolayısıyla belki en iyi hissedecek olan bizleriz ve Türkiye'de de mülteci noktasındaki çalışmaların bütün dünyaya duyurulmasıyla ilgili de yoğun çabalar içerisinde olmuştuk. Bu mülteci savaşla doğan göç meselesinin dünyanın en büyük problemlerinden biri olmaya doğru gittiğini artık herkes görüyor. Savaşın değil, diplomasinin çözüm olduğunu unutmamamız gerekir. Bu yönde bütün dünyanın mesajı alması gerekir diye de ifade etmek, ilave etmek isterim. Sayın Başkanımızın da söyleyecekleri vardır. Ben de öncelikle Varşova Belediyesi'nin çağrısına kulak veren, ona dayanışma gösteren İstanbul'un değerli belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. İstanbul dayanışma duygularını göstermek için buradayız. Tabii hem Polonya hem bu bölge hem Türkiye maalesef 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yaşamış olduğu en büyük krizle karşı karşıya. Nasıl ki Türkiye'deki Suriye mülteci meselesi sadece Türkiye'nin problemi değil, dünyanın ortak problemi ise Polonya'daki mülteci meselesi de sadece Polonya'nın değil, bütün dünyanın problemidir. O nedenle herkesin bu anlamda, bu anlayışla hareket etmesi gerekiyor. Mülteci meselesinin maalesef çok önemli mesele. Kimse gönlüyle topraklarından kopmuyor. O nedenle bütün dünyanın bu konuda ortaklaşması gerekiyor. Biz de Varşova Belediye Başkanımıza bu konudaki dayanışma duygularımızı başkanımızla birlikte ifade ediyoruz. Umarım en kısa sürede barış gelir. Umarım hiç savaş olmaz. Ve savaşın mağdurlarını burada da gördüğümüz gibi en büyük mağduru kadınlar, çocuklar, masum insanlar. Ben tekrar bu duygularımızı size iletmek istiyoruz. Ayrıca partimizin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na size selamları, dayanışma duygularını iletiyoruz. Aşacaksınız hep beraber. Herkes destekliyor. İsmini? Annesi babası orada kaldı. Amin. Annesi babası biraz. Amine.